Merhaba, Teknorita'ya hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayız. Bu videoda klavye kısa yollarına bakacağız. Sizin de muhtemelen çok kullandığınız klavye kısa yolları vardır. Bu konu nereden çıktı diyeceksiniz. Geçtiğimiz günlerde aramızda arkadaşlarla sohbet ederken ya en çok kullandığın klavye kısa yolları neler diye sordular. İnanın cevaplamakta zorluk çektim. O kadar çok klavye kısa yolu kullanıyorum ki zaman zaman mouse'u kullanmıyorum, fareyi kullanmıyorum. Bütün işlerimi klavye üzerinden hallediyorum. O zaman bir video yapsana dediler. İşte bu videoyla karşınızdayım. En çok kullandığım kısa yolları sizlerle paylaşıyorum. Hepimizin bilgisayardayken kullandığı bir kısa yol var. İşte CTRL-X, CTRL-C kopyala, CTRL-V yapıştır. Bunu hepimiz biliyoruz aşağı yukarı değil mi? Bilmeyenler var mı? Yorumlarda paylaşın. Bir şeyi kopyaladınız, birden fazla şey kopyaladınız ve sonrasında kopyaladığınız o bilgiler, içerikler size lazım oldu. Ne yapacaksınız? Windows V yaparak daha önceden kopyaladığınız içeriğe ulaşabilirsiniz. Yanlışlıkla kapatılan sekmeler, internet tarayıcılarındaki sekmeler hepimizin başına geliyor değil mi? Peki bunları hemen nasıl geri getiririz? Çok kolay bir yolu var. Bu komut CTRL, Shift ve T. Tarayıcı kullanıcıları için hayat kurtarıcı. Kapanan son sekmeyi açıyor. Tekrar basarsanız kapanan daha önceki sekmeleri de açıyor. Yorulmuşsunuz, klavyenin başındasınız, elinizi mouse'a götürecek haliniz yok ama açmış olduğunuz tarayıcıdaki sayfayı değiştirmek istiyorsunuz. En kolay şekilde URL kısmına nasıl ulaşırsınız? Alt-D veya CTRL-L yaparak. Bilgisayarda açmanız gereken onlarca farklı pencere, sayfa, program var ama tek bir monitöre sahipsiniz. O zaman ne yapabilirsiniz? Windows Ctrl+D tuşuna basarak farklı işler için ayrı masaüstleri oluşturabilir, karışıklığı önler, odağınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca bu sanal masaüstleri arasında geçiş yapmak için Windows, Ctrl, sol ya da sağ ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Peki görev yöneticisine nasıl ulaşırsınız? Eskiden çok kolaydı. Ctrl+Alt+Del yaptığınızda görev yöneticisine doğrudan ulaşabiliyordunuz. Ama artık değişti. Ctrl+Alt+Del yaptığınızda işte kilitle, farklı menüler, birden fazla seçenek çıkıyor. Ama ben yine doğrudan ulaşmak istiyorum diyorsanız Ctrl+Shift+Escape tuşuna basarak doğrudan görev yöneticisine tek adımda ulaşabilirsiniz. Kısaca bilgisayarla ilgili tüm ayarlara ulaşmak istiyorum. Bununla bir kısa yolu var mı acaba derseniz Windows X tuşuna basmanız yeterli. Hızlı ayarlara, komut satırlarına, disk yönetimine ve benzeri aradığınız her şeye bu menüden kolay erişim sağlayabilirsiniz. Sırada dikte modu var. Dikte modu deyince de aklıma nedense Amiga 500'ler geliyor. Biz orada tam tersini yapıyorduk. Bir metin yazıyorduk. Amiga 500 seslendiriyordu. Burada da biz seslendiriyoruz, bilgisayar yazıyor. Nasıl oluyor? Windows H tuşuna bastığınızda Kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler. bilgisayar sizin söylediklerinizi birebir yazmaya başlıyor. Bu arada ekstra bir programa ihtiyaç duymadan Windows'un bize sunmuş olduğu özelliklerin kısa yollarını paylaşıyorum. İşte onlardan bir tanesi oyun kaydı almak. Ekran kaydı. Windows Alt+R tuşuna bastığınızda ekran kaydı otomatik olarak başlıyor. Tekrar Windows Alt+R'ye bastığınızda kayıt duruyor. Windows G yaptığınızda da kaydınıza kolayca ulaşabiliyorsunuz. Benim ilk başta aklıma gelen ve en çok kullandığım klavye kısa yolları bunlardı. Siz bu kısa yollardan hangilerini kullanıyorsunuz? Veya ilk kez duyduğunuz kısa yollar var mı? Lütfen yorumlarda paylaşın. Bu ve benzeri rehber içeriklerinde devamı gelsin mi? Onu da belirtin lütfen ve kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.